Şu an beyninizde yaklaşık 86 milyar nöron birbirleriyle konuşuyor, düşünüyor ve siz yapıyor. Bu sayı Samanyolu'ndaki yıldız sayısından bile fazladır. Bu nöronların her biri ortalama 7000 başka nöronla bağlantı kuruyor. Tüm bu bağlantılar bir araya gelince evrenin bilinen en karmaşık ağı ortaya çıkıyor. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı bu ağı simüle etmeye çalıştığında sadece birkaç saniyelik beyin aktivitesini hesaplamak için saatler harcıyor ve devasa enerji tüketiyor. Beyniniz ise tüm bunları sadece 20 wattlık bir enerjiyle, yani küçük bir ampul ışığı ile yapıyor. Bu verimlilik henüz hiçbir mühendislik başarısıyla eşleştirilemedi. Peki bilgisayarlar bu denli gelişmişken neden hala insan beyninin gerisinde kalıyor? Cevap, beyninizin çalışma biçiminde saklı bir mucizede yatıyor. Bir bilgisayar tüm işlemlerini sıralı bir şekilde yapar. Önce bu adım, sonra bu adım. Beyniniz ise milyarlarca işlemi tam anlamıyla aynı anda paralel olarak gerçekleştirir. Şu an bu videoyu izlerken beyniniz görüntüyü işliyor, sesi yorumluyor, duyguları değerlendiriyor ve hafızayı tarıyor. Bunların hepsi aynı anda hiç farkında olmadan gerçekleşiyor. Bu paralel işlem kapasitesinin temelinde sinaptik iletişim yatıyor. Nöronlar birbirine elektriksel ve kimyasal sinyaller göndererek bilgiyi ışık hızına yakın bir hızda iletir. Bir sinaptik bağlantı milisaniyeler içinde aktive olup kapanabiliyor. Bu hız sayesinde beyin dış dünyaya anlık tepkiler verebiliyor ve tehlikeleri çok önceden sezebiliyor. Bilgisayarlar ise voltaj farklarını kullanarak veri işler. Transistörler açılır ya da kapanır. Bu sistemi anlamak için beynin nasıl çalıştığını daha derinlemesine keşfetmemiz gerekiyor. Beyin doğumdan itibaren sürekli kendini yeniden organize ediyor. Buna nöroplastisite diyoruz ve bu özellik hiçbir mevcut yapay sistem tarafından gerçek anlamda taklit edilemiyor. Yeni bir beceri öğrendiğinizde beyninizde fiziksel değişiklikler oluyor. Nöronlar arasında yeni köprüler kuruluyor, eski bağlantılar güçleniyor ya da tamamen yeniden yapılanıyor. Bir bilgisayarda yeni bir yazılım yükleyebilirsiniz ama donanım sabit kalır. Beyin ise hem yazılımını hem de donanımını kendi kendine güncelleme kapasitesine sahip eşsiz bir sistem. Beyindeki bu esneklik, deprem sonrası hasar gören bir bölgenin görevini başka bölgelere devretmesini bile mümkün kılıyor. Bu düzey bir adaptasyon mühendislik için henüz bir hayal. Şimdi hafızaya geçelim. Bilgisayarlar bilgiyi sabit sunucularda byte byte depolar ve bu bilgiye her seferinde aynı şekilde erişir. Beyin ise çok daha sihirli bir yol izliyor. İnsan hafızası dağıtık bir yapıya sahip. Tek bir anının izleri beynin pek çok bölgesine yayılmış durumda. Bir koku, yıllar önce yaşanan bir anıyı bir anda geri getirebiliyor. Bu çağrışım mekanizması beyni bir veri tabanından çok bir anlam dokumasına benzetiyor. Bilgisayarlar belirli bir adrese giderek veriyi çeker, beyin ise anlam üzerinden hatırlıyor. Bilgisayar belleğinin aksine insan hafızası her hatırlamada yeniden inşa ediliyor. Bu yüzden anılar zamanla renk kazanıyor, değişiyor ve bazen tamamen dönüşüyor. Bu yeniden inşa süreci hafızayı bağlama duyarlı kılıyor. Aynı olayı 2 yıl sonra farklı bir ruh haliyle hatırladığınızda beyin onu yeni bilgilerle harmanlayarak sunar size. Şimdi daha da derinlere inelim. Duyular. Gözünüzden giren ham ışık sinyali beyin korteksine ulaşana kadar onlarca farklı süzgeçten geçiyor ve anlam kazanıyor. Gözleriniz saniyede yalnızca belirli bir miktarda veri gönderiyor ama beyin bu veriyi tamamlıyor, boşlukları dolduruyor ve size eksiksiz bir gerçeklik deneyimi sunuyor. Bu doldurma kapasitesi sayesinde beyniniz gözünüzdeki kör noktayı hiç fark ettirmez. Orada gerçekte hiçbir şey görmüyorsunuz ama beyin sürekli bir sahne oluşturuyor. Yapay zeka sistemleri de görüntüleri analiz edebiliyor, ancak bağlamı kavramak, mizahı anlamak ve duygusal anlam çıkarmak konusunda hala insanın çok gerisinde kalıyor. Şimdi gelelim duyguların ne kadar karmaşık bir hesaplama olduğuna. Korku hissettiğinizde beyninizin amigdala bölgesi milisaniyeler içinde devreye giriyor ve tüm sistemi uyarıyor. Bu uyarı kalp hızını artırıyor, kasları geriyor, göz bebeklerini büyültüyor ve dikkatinizi tehlikeye odaklıyor. Tüm bunlar anında, hiç düşünmeden gerçekleşiyor. Hiçbir yapay zeka henüz gerçek anlamda korku duymadı. Veriler tehlikeli olarak sınıflandırılabilir ama bu sınıflandırma ile korku arasındaki uçurum henüz aşılamıyor. Sevgi, umut, merak, nostalji, bu duygular beyinde karmaşık hormonal, nöral ve elektrokimyasal süreçlerin bir ürünü.
Bunu simüle etmek bilgisayarın en zayıf noktası olmaya devam ediyor. Beyin ayrıca sezgi dediğimiz fenomeni üretiyor. Neden birinden ilk bakışta hoşlandığınızı, bir kararın yanlış olduğunu içgüdüsel hissedebiliyorsunuz? Bunu hesaplamak imkansız gibi görünüyor. Sezgi aslında yıllar boyunca birikmiş deneyimlerin hızlandırılmış bir özeti. Beyin bu birikim sayesinde bilinçli analiz yapmadan da doğru sonuca ulaşabiliyor. Buraya kadar gördüklerimiz yalnızca buzdağının görünen kısmı. Şimdi belki de en büyük gizemle yüzleşiyoruz. Beyin nasıl bilinç üretiyor? Bilinç sorunu bilim tarihinin en derin sorunlarından biri. Nöronların ateşlenmesi nasıl oluyor da öznel bir deneyim, yani kendinizi hissetmek haline geliyor? Bilgisayarlar hangi ölçeğe ulaşsa ulaşsın, şu ana kadar hiçbir işlemci öznel bir deneyim yaşadığını bildirmedi. Bilinç, maddenin ötesinde bir sır gibi durmaya devam ediyor. Bazı bilim insanları, bilincin kuantum mekanikleriyle ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Bu görüşe göre beyin, kuantum belirsizliğini kullanarak olasılıkları paralelde değerlendiriyor. Bu hipotez henüz ispatlanmış değil, tartışmalar sürüyor. Ama bir şey kesin, beyin klasik hesaplama mantığının çok ötesinde çalışıyor ve bilimi hala hayrete düşürüyor. Şimdi dikkatimizi dil yetisine çevirelim. Konuşmak için ses çıkarmak yetmiyor. Anlam üretmek, sosyal bağlamı okumak ve söylenmeyeni anlamak gerekiyor. İnsan dili yaklaşık 7.000 farklı dilden oluşuyor. Her birinin kendine özgü yapısı var. Beyin bu çeşitliliği kolayca öğrenirken, yapay sistemler bu yapıyı taklit etmek için muazzam kaynaklar kullanıyor. Bir çocuk hiçbir gramer kitabı okumadan sadece çevresini dinleyerek 3-4 yıl içinde tam anlamıyla dil öğreniyor. Bunu hiçbir makine henüz bu kadar az örnekle başaramıyor. Büyük dil modelleri trilyonlarca kelimeyle eğitiliyor, buna karşın hala bağlamı yanlış anlıyor, doğruluk hatası yapıyor ve gerçek anlamı yakalayamıyor. Beyin ise bunu doğal olarak yapıyor. Dilin ötesinde yaratıcılık geliyor. Bir müzisyen hiç duyulmamış bir melodi üretiyor, bir ressam boş tuvale anlam katıyor, bir şair dili farklı bir şekle sokuyor. Bunu kim yapıyor? Yaratıcılık var olanı yeniden birleştirmenin çok ötesinde. Beyindeki varsayılan mod ağı siz hayal kurarken ya da uyurken dahi aktif olup yeni bağlantılar arıyor. Newton elmayı düşerken yer çekimini, Arşimet banyoda Öklit prensibini, Kekule rüyasında benzen halkasını keşfetti. Yaratıcı anlayış bilgisayarın çalışma biçimiyle açıklanamıyor. Şimdi gelelim empati ve sosyal zekaya. İnsanlar bir yüze bakınca saniyenin küçük kesrinde o kişinin ne hissettiğini okuyabiliyor. Bu derin bir nöral altyapının ürünü. Ayna nöronlar denen bu özel hücreler karşınızdakinin eylemlerini kendi beyninizde taklit eder. Biri acı çekerken siz de acı hissedebiliyorsunuz. Bu empati biyolojik bir gerçek. Bilgisayarlar yüz ifadelerini sınıflandırabilir ama gerçekten empati kuramaz. Bir insanın gözündeki o tarifi zor hüznü makine henüz hissedemiyor. Sadece kategorize edebiliyor. Sosyal zekanın ötesinde ahlak var. İnsanlar doğru ve yanlış arasında karar verirken beyinde birden fazla bölge devreye giriyor. Mantık, duygu ve deneyim bir arada çalışıyor. Bir insanı incitmemek için kişisel çıkarınızdan vazgeçtiğinizde beyin benzersiz bir süreç yaşıyor. Bu öz feda kapasitesi hiçbir algoritmanın henüz içselleştiremediği bir değer. Şimdi zaman algısına geçelim. Saate bakmadan yaklaşık ne zaman öğle olduğunu sezebiliyorsunuz. Beyin de mükemmelleşmiş bir biyolojik saat içeriyor. Bu biyolojik saat ışığa duyarlı hücreler ve kimyasal çöklüler aracılığıyla çalışıyor. 24 saatlik ritim hormonal dengeyi ve uyku döngüsünü hassas biçimde düzenliyor. Bilgisayarlar zaman damgalarını işleyebilir ama zaman geçtiğinde bunu hissedemez. Bir insan için geçmiş nostalji, gelecek umut ya da kaygı taşır. Makine için zaman sadece bir veri. Şimdi merak edelim, beyin nasıl uyuyor? Uyku beyni kapatan bir süreç değil, tam tersine. Hafızayı pekiştiren, toksik atıkları temizleyen ve sistemi yenileyen aktif bir süreç. REM uykusunda beyin neredeyse uyanık haldeki kadar aktif. Rüyalar bu dönemde oluşuyor ve bilim insanları rüyaların duygusal işleme ve problem çözmeye katkı sağladığını düşünüyor. Bilgisayarların bakıma ihtiyacı var ama onlar rüya görmüyor. Uyku esnasında öğrenmiyor. Beyin ise geceyi de değerlendirerek ertesi güne hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazır çıkıyor.
Şimdi gelelim acı ve zevke. Bu iki zıt deneyim beyinde farklı ama birbirine bağlı sistemler aracılığıyla işleniyor ve motivasyonun temelini oluşturuyor. Dopamin sistemi beyni hedeflere yönlendiriyor. Bir hedef koyduğunuzda, onu gerçekleştirdiğinizde ya da yaklaştığınızda beyniniz sizi ödüllendiriyor. Bu motivasyonun biyokimyasal motoru. Hiçbir yapay sistem bu motivasyonu içten gelen bir ihtiyaç olarak üretemiyor. Robotlar hedefe yöneliyor çünkü programlandı. İnsanlar hedefe yöneliyor çünkü anlamlı bulmak istiyor. Anlam arayışı insanın en benzersiz özelliklerinden biri. Neden buradayız, neyin peşinden koşuyoruz soruları prefrontal korteks, limbik sistem ve varsayılan mod ağını birlikte harekete geçiriyor. Bu soruları soran ve cevap arayan beyin, Allah'ın yarattığı en özel yeteneklerden biridir. Bazı insanlarda bulunmuyor. İnsan kendi varlığını sorgulayabiliyor. Bu, hesaplamanın ötesinde bir bilinç belirtisi. Şimdi gelelim bağışıklık sistemi ile bağlantıya. Beyin ve beden birbirinden bağımsız değil. Stres, kaygı veya mutluluk doğrudan bağışıklık sistemini etkiliyor. Plasebo etkisi bunun en çarpıcı kanıtı. Gerçek bir ilaç almadan yalnızca inandığınız için beden iyileşebiliyor. Beyin doğrudan biyokimyayı değiştirebilme kapasitesine sahip. Hiçbir bilgisayar bir yazılım güncellemesiyle kendi donanımını iyileştiremez. Beyin ise inanç, düşünce ve duygu aracılığıyla kendi biyolojisini dönüştürebiliyor. Bu mucize kelimesiyle açıklanır. Şimdi teknolojinin bunu taklit etme çabalarına bakalım. Nöromorfik çipler insan beyninin yapısını silikon üzerine kopyalamaya çalışıyor. Bu alanda büyük adımlar atıldı ama yol hala çok uzun. Intel'in Loihi çipi, IBM'in True North projesi, BrainSpales S gibi sistemler spiking nöral ağları kullanıyor. Bu sistemler enerji verimliliğini artırmada umut verici ama henüz çok ilkel. Gerçek beynin 100 milyon nöronunu silikon üzerinde çalıştırmak için henüz ne yeterli alan ne de yeterli enerji çözümü var. Beyin boyutuna ve enerji kullanımına göre kıyaslanamaz derecede üstün. Bazı araştırmacılar insan beynini tamamen haritalamayı, yani Connectome projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Şimdiye kadar yalnızca çok daha küçük organizmaların bağlantı haritası çıkarılabildi. C. elegans adlı solucanın 302 nöronluk tam bağlantı haritası ancak yıllar süren çalışmayla çıkarıldı. İnsan beynini haritalamanın ne kadar zorlu olduğu bu örnekle daha iyi anlaşılıyor. Ve tabii ki beyin yalnızca bir hesap makinesi değil. Şiir yazan, namaz kılan, ağlayan ve gülen, sevinen ve yasını tutan bu organ salt hesapla tanımlanamayacak kadar derindir. Spiritüel deneyimler sırasında beyin çok özel bir durum sergiliyor. Meditasyon ya da derin dua anlarında prefrontal korteks güçleniyor, stres hormonları düşüyor ve huzur dalgaları yayılıyor. Nöroteologlar beyin aktivitesini incelerken derin inanç anlarının beyin kimyasını gerçek anlamda değiştirdiğini belgeledi. Bu imanın biyolojik bir gerçekliği olduğunu gösteriyor. İşte burada bilim ve iman kesişiyor. Allah'ın yarattığı bu organ insanı hem maddeyi hem de manayı kavrayabilecek şekilde tasarlamış. Bu bir tesadüf olamaz. Beyindeki düzen rastgele süreçlerle açıklanamayacak kadar mükemmel. Her nöronun yerleşimi, her sinyal yolunun optimizasyonu, enerji kullanımındaki inanılmaz verimlilik bilinçli bir tasarıma işaret ediyor. Gözleriniz bu satırları okurken beyniniz kelimelerin anlamını çözüyor, duygusal tonunu değerlendiriyor, geçmiş anılarla bağdaştırıyor ve ne hissetmeniz gerektiğine karar veriyor. Bu çok katmanlı işlem insanın sahip olduğu en büyük armağandır. Milyarlarca yıllık biyolojik mirasın ve Allah'ın yarattığı o inanılmaz düzenin ta kendisi olan bu organ çalışmaya devam ediyor. Şimdi yapay zeka gerçekten ne kadar ilerledi sorusuna dönelim. GPT, Gemini, Cloud gibi modeller dil üretmede inanılmaz başarılar elde etti. Ama bu başarı anlamayı içermiyor mu? Çin Odası Düşünce Deneyi tam da bu soruyu soruyor. Dışarıdan anlıyor gibi görünen bir sistem gerçekten anlıyor mu? Beyin ve yapay zeka arasındaki fark bu soruyla derinleşiyor. Beyin bir sembolü işlemekle kalmıyor, onu yaşıyor. Kırmızı kelimesi size sadece bir renk değil, belki bir çiçek, belki bir anı, belki bir his çağrıştırıyor. Bu zenginlik hesaplanamaz. Şimdi bir adım daha geri çekilip evrimin bu harikayı nasıl mümkün kıldığını düşünelim.
İnsan beyni yakın akrabaları olan primatlarla kıyaslandığında orantısız büyüklükte ve gelişmiş. Bu büyüme özellikle prefrontal kortekste yaşandı. Bu bölge planlama, soyut düşünme, empati ve ahlaki yargı için kritik. İnsan bu bölge sayesinde hem güçlü hem de merhametli olabiliyor. Bu kapasite insanın yalnızca hayatta kalmakla yetinmeyip anlam yaratması, art üretmesi, bilim yapması ve ibadet etmesine olanak tanıdı. Başka hiçbir tür bunu yapamıyor. Şimdi gelin geleceğe bakalım. Beyin bilgisayar arayüzleri denen teknoloji, beynin elektriksel sinyallerini doğrudan bilgisayara iletmeye çalışıyor. Bu bir devrim mi yoksa bir tehlike mi? Neuralink ve benzeri projeler felçli hastalara umut sunuyor. Beyin sinyalleriyle bilgisayar kontrol etmek, kaybedilmiş motor fonksiyonları geri kazandırmak artık sadece bir hayal değil. Ama bu teknolojinin etik boyutları da var. Beyne müdahale etmek, kişisel düşünce gizliliği ve kimlik sorularını beraberinde getiriyor. Beyin insanın en mahrem varlığıdır. Yapay zekanın beyni taklit etmeye çalışırken en büyük fark bu noktada ortaya çıkıyor. Beyin bir araç değil, bir özne. Kendi amaçları, kendi değerleri ve kendi anlatısı olan bir varlık. Bütün bu özelliklere rağmen beyin mükemmel değil. Yanılıyor, unutuyor, ön yargıyla karar veriyor. Ama bu kusurlar bile onu özel yapan unsurların bir parçası. Öğrenme kapasitesi hata üzerine inşa ediliyor. Kintsugi sanatındaki gibi beyin kırıklarını altınla onarıyor. Travma geçirmiş, başarısız olmuş, acı yaşamış bir beyin doğru koşullarda yeniden büyüyebiliyor. Bu inanılmaz bir güç. Bu direnç ve toparlanma kapasitesi post-travmatik büyüme adıyla biliniyor. Zorlu deneyimler beyin yapısını değiştiriyor ve kimi zaman insanı daha güçlü, daha merhametli yapıyor. Bunu hiçbir bilgisayar başaramıyor. Bir bilgisayar hasar görünce ya onarılır ya da değiştirilir. Beyin ise acıyı anlama dönüştürüyor ve bu dönüşüm insanlığın en derin kaynaklarından birini besliyor. Şimdi bu yolculuğun sonuna yaklaşırken bir an durup düşünelim. Beyniniz bu videoyu izlerken aynı zamanda kendi hakkında düşünüyor. Bu öz farkındalığın inanılmaz bir örneği. Hiçbir bilgisayar gerçek anlamda kendini düşünemez. Bir yapay zeka kendi işlem süreçlerine erişebilir ama bu erişim ile öz farkındalık arasındaki uçurum henüz aşılabilmiş değil. İşte burada durup şükretmek gerekiyor. Bu beyni size veren, onu bu denli mükemmel tasarlayan ve sizi onu keşfetmeye yönlendiren bir kuvvet var. Buna akıl ve vicdan rehberlik ediyor. Beyniniz Allah'ın size verdiği en büyük emanetlerden biri. Onu beslemeye, merak etmeye, öğrenmeye, sevmeye ve düşünmeye devam ettiğiniz sürece o da size en iyi versiyonunuzu sunmaya devam edecek. Bilgisayarlar güçleniyor, yapay zeka ilerliyor ve teknoloji sınırları zorluyor. Ama şu an bu sözleri anlayan, sorgulayan ve hisseden şey hiçbir makine mühendisinin tasarlayamadığı bir mucize. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beyninizi merakla besleyin, bilimi sorularla keşfedin ve her bulgunun ardında sonsuz bir bilgeliğin izini arayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.